Oh, okay. Can you keep it for a while? This? Okay. Perfect. Thank you. Günaydınlar arkadaşlar. Selamlar. Şimdi kendime bir motor çağırdım. Lang Biang isminde bir dağ var. O dağa 5 kilometre yürüyeceğim. Orada bir trekking rotası var. 5 kilometre yürüyeceğim ve gün doğumunu izleyeceğiz. Bir aksilik olmazsa. Ama oraya kadar motorla gitmem gerekiyor. 12 kilometrelik bir mesafe var. Şimdi kendime Grab'den bir motor çağırdım ve 12 kilometrelik yolumuzu öncelikle tamamlayacağız. Daha sonrasında trekking rotamıza başlayacağız. Herkese günaydınlar, selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben şu an Dalat'tayım. Dalat şehrindeyim. Burada bir kasaba var. Adını unuttum. Orada Lang Biang Dağı var. Gün doğumunu izleyeceğiz. Daha sonrasında Dalat şehrine döneceğim ve burayı gezeceğiz bu videoda. Saat şu an sabah 3. 2.30'da uyandım, hazırlandım. Hemen bir motor çağırdım kendime. Yola çıktık. Hadi bakalım. Burada kask olmadan binemiyorsunuz. Okay. Yeah, here is okay. Thank you, come on. You from here? Huh? You from here, Dalat? Yeah. Okay. Thank you so much. Come on. Thank No. you. No. It takes. Yeah. Oh, May học. can you? Okay. Thank you. Thank you so much. Come on. Arkadaşlar, Lang Biang'ın yani yürüyüş yolunun başlangıcı burası. Buradan araçlar gidiyor tepeye. Bilet ofisi var ama şu an kapalı olduğu için buradan gitmeyeceğim. Bilet de alamayacağım maalesef. Ama açık bırakmışlar, yani geçebiliyorsunuz. Araçla geldiniz tepeye kadar 5 kilometre araçla çıkabiliyorsunuz. See you, take care. Burası Lac Duong kasabası. Yolda baktım. Şimdi 2167 metreye çıkacağız. Burası en yüksek nokta. Buradan ne yapacağız? Gün doğumunu izleyeceğiz. Burası patika. Ücretsiz yol. Yani sol tarafı kullanmanıza gerek yok. Bu yolu kullanabilirsiniz. Bayağı da bir rüzgar esiyor bu arada. Üzerimde neler olduğunu söyleyeceğim ama şimdi size nasıl bir rota izleyeceğimi göstermek istiyorum. Şöyle hemen Maps.me'yi açtım. Bakın, yürüyüş yolunun başlangıcındayım. Burası kaç metreymiş hemen bakalım. 1491 metredeymişiz. Hemen şöyle Lang Biang'ı zirvesini alalım. 2167'ye çıkacağız. Harita 1 saat 30 dakika gösteriyor. 4 kilometre yol gösteriyor. 4 kilometreymiş. İnternette araştırdığımda 5 kilometre yazıyordu. Hava bayağı serin. Dalat şehri 1500 metre rakımda. Burası dağlık bir alan. O yüzden bayağı serin bir hava var. Üşüyorsunuz, ceketsiz, sivitsiz gezemiyorsunuz. Tabii şu an gece saat 3.30, yarım saatte geldik buraya. Yavaş yavaş geldi ablamız. Rüzgar da vurduğu için motorda ekstra bir üşüyorsunuz. Üzerimde ne var? Hemen şöyle ışık varken göstereyim. Altımda tişört var. Onun üzerinde sivit var şöyle. Dün bir tane kendime gömlek aldım. Oduncu gömleği tarzı bir şey. 100 TL'ye aldım arkadaşlar. Göstereceğim bunu. Onun üzerine de benim klasik Jamaika rüzgarlığımı giydim. Ne yazık ki berem yok. Bere de gider. Kulaklarda biraz böyle esintiden etkileniyor. Jamaika'nın şöyle kapşonu var. Bunu takacağız. Öyle idare edeceğiz. Hasta olmayalım yani. Ben birkaç gündür buradayım. Güneyden geldim. Yani Ho Chi Minh ve Mekong Deltası bölgesi buraya nazaran çok sıcak. Burası da güneyde ama dediğim gibi serin bir iklime sahip. O yüzden buraya gelen hemen hasta olmaya başlıyor. Bütün yabancılar hasta. Kendimizi korumamız lazım. Bir gömlek almışım. Bak göreceksiniz. Sizi götüreceğim oraya. İkinci el satıyorlar. Şöyle karanlığa girmeden fenerimizi de çıkaralım. Ya aklınız durur ya, var ya. Böyle şeyler var ki. Hemen bir tane kıstırdım kendime çünkü emindim yani soğuk olacak. Bir şeyim de yok, öyle ceketim meketim de yok.
güzel bir oduncu gömleği tarzı kıstırdım. 100 TL, 100 TL. Şöyle fenerimizi de açıyoruz. Hadi bakalım yürüyüşümüz başlasın. Sağ tarafımızda bir tane sera var. Burada ne yetiştiriyorlar bilmiyorum, göremedim. Yeşillik yetiştiriyorlar. Artık maydanoz mu, kişniş mi, başka bir şey mi bilmiyorum. Şöyle bakalım şuradan. Burası bütün ülkeye sebze meyve gönderiyor arkadaşlar. Çiçek gönderiyor, kahve gönderiyor. Yani tam bir tarım bölgesindeyiz. Tam bir tarım bölgesindeyiz. İnsanların ana geçim kaynağı tarım. Dalat'ın çevresini gezdiğiniz zaman her yerde böyle sera göreceksiniz. Tarlalar var, kahve yetiştiriyorlar. İşte çiçekleriyle meşhur, çileğiyle meşhur. Yani insanların hayatı toprak. Topraktan kazanıyorlar. Şöyle bir tabela gördüm. Sol taraftan gidin, sağ tarafta yol yok yazıyor. Sanırım burası özel bir mülk. Bir tarladan geçeceğiz. Geçmek için para verin falan gibi bir şey yazıyor ama kimse yok. Bakarız, dönüşte biri varsa onunla konuşuruz, deriz. Biz geçtik abicim buradan. Ücreti mukabili neyse şimdi verelim. Buradan yürüyelim. Bir de sağ tarafta yol gözüküyor ama bilmiyorum, buradan çıkalım. Burası biraz daha uzun sanki ama ileriden bir yerden daha sağlam bir patikaya bağlanıyor gözüküyor haritada. Bir 200-300 metre daha uzadı rotamız. Bakın buraya işaret koymuşlar. Trekking yaptığınız zaman genelde ya böyle ağaçların üzerine ya da taşların üzerine işaret koyarlar. Rotayı belli edebilmek için. Yani kaybolmayın diye. Şimdi ormana daldık. Ormanın içerisinde. Sanırım bir süre yürüyeceğiz. Daha sonrasında zirveye ulaşacağız ama zirveye ulaşırkenki o patika nasıl olacak acaba? Onu merak ediyorum. Karanlık olduğu için çok belli olmuyor ama sağlam dikleşti. Sanırım bu kısımda biraz sağlam irtifa alacağız, sonra normale dönecektir rota. Yer yer dikleşiyor. Geçen gün bir sandviç yiyeyim dedim sokakta. Şuraya bir de şuraya yağ damladı. Yağ lekesi oldu. Çıkmadı ya, çıkartamadım. Çok üzüldüm ya, bu pantolonu seviyorum. Seyahatte çok rahat ettiriyor bu pantolon beni. Yağ lekesi olması üzdüm bir. Ya konuşamadım. Üzüldüm biraz. Çıkaramadım bir türlü. Ne yaptıysam çıkmadı, kaldı. Nasıl bir yağsa artık. Telefonla daha iyi görüntü alıyor geceleri. Hem flaşı açtım hem de elimde fener var, o yüzden çok daha iyi gözüküyor. Tek sıkıntı, mikrofonu bağlamam lazım ki rüzgar sesini çok almayın. Onu da şimdilik idare edelim. Zaten kısa bir görüntü almak istedim. Maksat bu patikayı göstermek. Dilim damağım kurudu ya, varayım da su içeyim biraz. Tempomu kaybetmemek adına durmadım. Sadece yorulduğum yerlerde biraz böyle yavaş adımlarla yürüdüm. Bayağı bir rüzgar esiyordu çünkü, yani durup o rüzgara maruz kalmak istemedim. Yolun son kısmı bayağı dik. O yüzden şuraya ip koymuşlar. Ola ki, o ses neydi lan? Kendinizi tutup çekin diye. Ola ki hava yağmurlu vesaire, burası kaygan. Düşmeyin diye böyle halat koymuşlar. Bayağı dik yalnız. Sisi görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bir sis var zirvede. Zirveye ulaştık. Tabela orada. Tam 1 saat 52 dakikada ulaştım buraya. Şimdi baktım saate. Kaç metreydi? Yazıyordur şurada. Lang Biang zirvesindeyiz. 2167 metre. 1 saat 52 dakika. İyi geldik. Çak.
Ama inanılmaz bir sis var. Burada nasıl gün doğumu izleyeceğim bilmiyorum. Daha gün doğumuna yarım saat falan bir şey var. Ay, koordinatları da yazmışlar. Bu arada şöyle 4300 metre, yani 4,5 kilometreye yakın yürüdüm. 2 tane yol var. Ben farklı olanı seçtim. Asıl planladığım yoldan ilerlemedim. İyi ki oradan ilerlememişim. Harbiden bağlanan bir yol görmedim başka. Bakın şöyle iple kapatmışlar. Yani benim gösterdiğim yoldan ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi 3 tane dik yer çıkıyorsunuz. İlk ikisi ormanın içerisinde. Çok zorlayıcı değil ama son 200 metre, yani zirveye yaklaştığınız yerdeki son 200 metre inanılmaz zor ya. İnanılmaz zor. Gerçekten çok zorladı beni. Çok dik. Çok ciddi irtifa kazanıyorsunuz. Neredeyse her 2 metrede 1 metre yükseliyorsunuz. Bayağı yordu. Hafif yağmur da atıştırıyor. Sis de var. Bekleyeceğim gün doğumunu, bakalım. 45 dakikadır buradayım ama hava halen bu şekilde. Hiç güneş kırıntısı, manzaranın kırıntısı gözükmüyor. Full sis. Bayağı bir sisli, kolay kolay da dağılacağı benzemiyor. Zirve böyle bir yer. Şöyle göstereyim gün aydınlanmışken. Şimdi burası Lang Biang zirvesi arkadaşlar. Adını söylemiştim. Buranın bir efsanesi varmış. Şöyle adını tekrardan göstereyim. Evvel zamanda iki farklı kabilede yaşayan iki genç varmış arkadaşlar. Bir kız, bir oğlan. Oğlanın ismi Lang, kızın ismi Biang. Futbolcu ismi gibi ha, Lang Biang. Koy Süper Lig'e, yani sezonda 20 golü var. Böyle canavar gibi topçu ismi Lang Biang. Her neyse, bu gençler birbirlerini seviyormuş, evlenmek istiyorlarmış, yuva kurmak istiyorlarmış. Ama iki farklı kabileye mensup oldukları için kabileler ve aileler buna karşı gelmiş. Bu gençler de kaçmışlar. Beraber demiş ki ya biz kaçalım, yuvamızı kuralım abi. Biz sizin kurallarınıza uymayacağız. Ama trajik bir şekilde hayatlarını kaybetmişler. Ve bu iki kabile üyeleri çok pişman olmuş bu gençlerin önüne taş koydukları için. Çünkü hayatlarına mal olmuş. Öyle olunca ne yapmışlar? Bu üzüntü ve kayıpla birlikte demişler ki biz birleşme kararı alalım ve birleşmiş bu iki kabile. Bu bölgede yaşıyormuş bu kabileler. Daha sonrasında bu dağda bu gençlerin adını vermişler. Yani Lang Biang, şu şekilde tekrardan göstereyim. Biz de geldik. Görelim istedik bir manzara, bir gün doğumu. Tam doğuya bakıyoruz şu an. Yani güneş karşıdan doğuyor. Ama nerede? Büyük ihtimalle şehirden bir yerden daha güzel gözüküyordur. Ya biz yüksekte olduğumuz için sise maruz kaldık. Değişik bir macera oldu. Yani ormanda yürümüş olduk gece. Biraz ürkütücüydü açıkçası. Yani karanlıkta ormanda yürümek takdir edersiniz ki biraz ürkütücü. Hatta geldi aklıma ya, yakın zamanda bir genç arkadaşımızı, Belgrad ormanlarındaydı galiba, işte orada kayboluyor, 4 gün sonra buluyorlar kadını ama kurtaramıyorlar. Önce canlı buluyorlar, sonra kurtaramıyorlar. Ece miydi ismi, vallahi çok özür dilerim, hatırlamıyorum da üzerinden biraz zaman geçti, okumuştum haberini. Takip ediyorum haberleri arkadaşlar, Türkiye'den kopuk yaşamıyorum. Yani uzak olsam da, seyahat etsem de kopuk yaşamıyorum. Yani haberleri geç de olsa takip etmeye çalışıyorum. Okuyup öğrenmeye, gündemde kalmaya çalışıyorum. O geldi aklıma. Üzüldüm yani. Çok dikkat etmek lazım. Gerçekten yalnız başınıza, eğer tecrübeniz yoksa gitmeyin ormana, dağa. Ben de aslında çok amatörüm ama nispeten Güney Amerika'dan tecrübem var. İzleyenler hatırlıyorlar, biliyorlar. Biraz cahil cesaretiyle, böyle gençliğin verdiği cesaretle adrenalinli şeylere de girdim. Çok da kızdınız izleyenler olarak, takip edenler olarak. Yani riskli gerçekten, şakası olmayan şeyler. Mesela şimdi aşağı inerken yürüdüğüm patikayı biraz göstereceğim sizlere. Karanlıkta çok göstermek istemedim. Son kısım özellikle çok feci dik. Orada kayıp düşseniz, bir yerinizi yaralasanız sıkıntı yani. İnelim ufaktan ya. Baksanıza, bir şey yok. Hasta olacağız yani.
45 dakikadır full rüzgar yiyorum burada. Habire volta atıyorum. Hiç durmadım, oturmadım. Biraz su içtim sadece. Bir şey de yemedim. Habire volta atıyorum ki vücudumu ve bacaklarımı sıcak tutayım diye. Buraya bence öğle vakti gelsek çok daha güzel bir manzara izlerdik. Üzüldüm ya, baksanıza sise. Yapacak bir şey yok. Dalat'ın şahane bir doğası var. Ben birkaç gündür buradayım, söylediğim gibi. Birazcık gezme şansım oldu. Gerçekten yemyeşil bir yer. Şimdi videonun ilerleyen kısımlarında şehri de göreceğiz. Şehrin merkezi de tatlı. Böyle bir gece pazarı kuruyorlar. Bayağı böyle canlı oluyor, keyifli oluyor vakit geçirmesi. Bir sürü sokak yemeği. Orada vakit geçirmek hoşuma gidiyor yani. Sevdim ben burayı. Bakın. Son düz şeylik burası. Son düzlük demişim ya. Sanki at yarışı sunuyoruz. Son kısım burası. Çıkarken iyi de inerken tutunmanız gerekiyor. Çıkarken de mesela çok mu kaygan, yağmur mu yağıyor? İşte böyle halat koymuşlar, tuta tuta böyle çıkıyorsunuz. Ama son 100 metrede bu halatlardan var. Markete gittim. Böyle üçgen peynirlerden aldım kendime. Bir de ekmek aldım. Burası zamanında Fransız sömürgesi olduğu için ekmek kültürü var. Şöyle peynir ekmek yapalım yiyelim ya. Çöpümüz de var. Doğada çöpümüzü bırakmıyoruz. Yanımızda poşet taşıyoruz. Onu atıyoruz değil mi? Salatalık da olsaydı şahane olurdu. Bir de yanına çay, mis. Bu ormanda karanlıkta yürür müydünüz arkadaşlar? Sizlere sormak istiyorum. Dedim ya, ben bir noktada ormanın içinde yürürken ürktüm diye. Orası burasıydı. Baksanıza, belirli yerleri yanmış ağaçların. Ne olduysa artık. Bulutların arkasından güneş ara ara gözükmeye başladı. Ama fark ettiyseniz benim çıktığım zirve hala sisler altında. Karşıdaki zirve biraz daha alçakta. Orada sis yok ama benim çıktığım yer baksanıza hala sis. Şöyle bir su deposu yapmışlar. Onu göstereyim ve aşağıdaki seraları göstereyim sizlere. Bahsetmiştim, burası tarımla geçinen bir bölge. Tarımcılık birinci sırada. O yüzden her yerde şehir karşıda kalıyor. Gerçi bu kasaba karşıda. Dalat biraz daha arka tarafta kalıyor. Onu göremiyoruz şu anda. Tarım yani. Şehrin çevresindeki kasabalarda alabildiğine sera görüyorsunuz, tarla görüyorsunuz. Minimum çeşit şey yetiştiriyorlar. Dalat'ın şehir merkezindeyim. Havayı kararttık. Yani bugün o kadar şanssız geçiyor ki sabah o kadar yürüdüm. Zirveye çıktım. Ama hiçbir manzara göremedim. Gün doğumu göremedim. Dalat şehrini bari güzel bir sizlere aktarayım, video çekeyim istedim ama
Akşam üzeri bir yağmur bastırdı böyle hava kararmadan. Tam böyle çıkacağım vakitler. Bekledim acaba dinecek mi dinmeyecek mi diye ama dinmedi, daha da hızlandı. Şimdi burası gece marketi. Buraya gelip gezeceğiz. Buraya gelip gezeceğiz ama önce bir tane restoran buldum ben. Orada bir yemek yemek istiyorum. Çünkü yemek bitince kapatıyorlar. Saat kaçta bittiğinin önemi yok. Akşam üzeri 5'te açıyorlar. Yemek bittiği zaman kapatıyorlar. Ben de bitmeden gidip yemek istiyorum. Çünkü akşam yemeği yemedim. Bu arada telefona geçtim. Çünkü mikrofon ıslanırsa belki şey olabilir. Sıkıntı çıkabilir o yüzden. Hem telefon akşam daha güzel görüntü alıyor. Rüzgar da yok, sesim size iyi geliyordur diye düşünüyorum. Artık yağmur mağmur gezeceğiz bir şekilde. Sağlı sollu geçiyorlar. Gerçi biz yolun ortasından gidiyoruz o yüzden. Bu sokakta farklı farklı restoranlar var arkadaşlar. Hepsi başka bir şey pişiriyor. Benimkisi burası. Çağ. Burada köri soslu dana eti yapıyorlar. İster pilavla ister ekmekle. Şimdi şöyle boş masamız var. Hemen şuraya oturalım. Normalde var ya burası o kadar canlı oluyor ki, hatta gece pazarının olduğu yer. Ama işte yağmur olunca maalesef. Dana etli körimiz geldi arkadaşlar. İçerisinde dana eti parçaları var. Köri sosunda pişirilmiş, bir de böyle tatlı patates var. Kamote. Yanında böyle yeşil biber var. İşte masada soslar var. Çıtır sarımsak getiriyorlar. Nane ve kişniş getiriyorlar. Ve yanında normalde bir ekmek getiriyorlar. Sıcak taze ekmek. Ben ekstra bir ekmek daha söyledim ki karnım doysun. Burası 40.000 dong arkadaşlar. O da ne kadar yapıyor? Yaklaşık 1.6 dolar civarı bir şey yapıyor. Şöyle göstereyim menümü. Afiyet olsun. Yağmur yağıyor ama şemsiyesini alan çıkmış dışarı. Yani öyle yine az buz bir kalabalık yok. Yemek bu arada şahaneydi dostlar. Arkada müzik çalıyordu. İnşallah telif yememişimdir. Ama gerçekten tam böyle bizim ağız tadımıza uygun. Mesela bunları yiyemeyebilirsiniz. Şöyle göstereyim sizlere. Bunları cızbız yapıyorlar. Hemen ızgara yapıyorlar burada. Şu da Vietnam pizzası. Bu lezzetli oluyor bakın. Bu lezzetli oluyor. Yani bunlardan mesela bazılarını seversiniz ama çoğunu seveceğinizi sanmıyorum. Mesela bu sarma. Bunu seversiniz. İçi etli. İşte ahtapot falan var. Sosis mosis var. Ama o benim yediğim yemek o çok gerçekten iyi ya. Köri sosu hiç ağır değil. Dana eti lezzetli. Doyurucu, bir de güzel. Ekmekle gayet güzel gidiyor. Şansımıza pilav yokmuş ama. Pilavsız yedim sadece ekmekle. Bu da böyle haşlama pilav, rengarenk. Bu tatlı oluyor arkadaşlar. İşte arkada farklı çeşitli şeyler var. Onlarla ekliyorlar. İşte tatlı, tuzlu farklı. İşte kokonat sütüdür. Peanut neydi? Yer fıstığı. Ondan sonra normal ceviz, meviz, şeker bir şeyler atıyor. Hatırlarsanız Ho Chi Minh'de denemiştik bunu. Şey oluyor yani bu. Bayağı lezzetli oluyor. Bakmayın böyle göründüğüne. Burada böyle tezgahlar var. İşte pizza satıyor, mısır satıyor, yumurta satıyor. Yalnız bu yumurta çok garip ya. Direkt ateşin üstüne atıyor. Böyle sarısı patlıyor matlıyor. Öyle yiyorlar galiba. Yemeğin içinde bundan vardı işte. Kamote dedim ya, Güney Amerika'da kamote diyorlar. Tatlı patates diyeyim ben size. Ha, burada bir de yoğurt satıyorlar. Şöyle göstereyim. Buranın yoğurdu, çileği ve çiçeği meşhurmuş. Ha, çilekler de burada. Hemen şöyle bakalım. Bir yemek istiyorum aslında. Merak ediyorum. Çileklerini çok övdüler. Ama işte yıkamışlar mıdır, karnımız ağrır mı çok bilmiyorum. Mesela bakın ablamız tepsiyi aldı. Seçecek şimdi. Ondan sonra şey olacak. Izgaraya verecek. Tak 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 kızartacaklar. Afiyet olsun. Böyle restoranları göstereyim. Restoranlar hep kalabalık oluyor. Bu tarz böyle ekmekler var. Bunun içi boş. Bu bizim bildiğiniz pişi ama sert. Bu peynirliydi sanırım. Keza bu da peynirli. Bunu bilmiyorum. Bir de burada işte farklı çaylar var. Şöyle göstereyim sizlere. Farklı farklı çaylar var. Bir de kokonat kurabiyesi vardı. O güzel mesela. O tatlı oluyor. Güzel oluyor kokonat kurabiyesi. Bakın mesela bunları yiyemeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani denemenizde fayda var. Bir bakın tatlarına ama çok bize hitap eden şeyler değil bunlar. Çok sevimliler. O kadar nazik ve güler yüzlü insanlar ki. Şöyle farklı çeşitte sokak yemeklerini göstereyim sizlere. Gerçekten güler yüzlü ve sıcakkanlı insanlar. Bazen işte dil bariyeri oluyor. Yani anlaşamıyorsunuz. Çok İngilizce bilmeyebiliyorlar. Ha, kokonatı buldum bakın. Kokonat kurabiyesi bu. Ben hepsinden tattım. Gerçekten lezzetli. Mesela bu da sosisli. Bu abladan almıştım ben.
Hello. Dalat. Yazılışı bu şekilde. Şimdi gece pazarının içerisindeyiz. Sol tarafta işte kıyafettir, bir şeydir, bilmem nedir. Bunları görüyorsunuz. Thank you, come on. Sağ tarafta da restoranlar var, sokak lezzetleri var. Şimdi çok güzel bir yere götürmek istiyorum sizi. Üzerimde bir gömlek var, belki fark etmişsinizdir. Bunu yeni aldım. Dağa gideceğim diye aldım. Çünkü orası soğuktu yani. Bayağı da kurtardı beni. Bunu aldığım yeri göstereceğim sizlere. Bayağı bir şey var. İkinci el bu tarz böyle gömlektir, monttur, kıyafettir bir şeyler satıyorlar ama çok ucuz yani. Ben bunu TL olarak söyleyeyim, 100 TL'ye aldım ben bunu. Üzerimdeki oduncu gömleği tarzı mont. Mont demişim, gömlek. Burada fotoğraf çekiliyorlar. Bayağı seviyorlar fotoğraf çekilmeyi. Bakın burası şöyle bir meydan. Heykel dikmişler bir tane. Hemen karşıda da Dalat pazarı var. Orası kapalı pazar. Sol tarafta merdivenler var. Oraya gideceğiz. Ben şimdi bu tarafı göstermek istiyorum sizlere. Bu sokak pazarı orada. Kıyafet satıyorlar. Buralar hep canlı oluyor. Genelde akşam bayağı bir kalabalıklaşıyor. Çünkü gündüz vakti insanlar işlerinde, koşturmalarında, turistler geziyor bilmem ne. Çevreleri geziyorlar. Çünkü burası dağlık bir bölge arkadaşlar. 1500 rakımdayız mesela biz şu an. Doğal güzelliklerin ön plana çıktığı, işte dağların, tepelerin, şelalelerin ön plana çıktığı bir yer burası. İnsanlar doğa turizmi için geliyorlar buraya. Tarımıyla meşhur. İnsanlar tarımla geçiniyor. Şurada mesela ablamız ürünlerini getirmiş, satıyor burada. Burada işte başlıyor. Bu tarz böyle ikinci el ürünler başlıyor. Ben şu sıradan bir yerden aldım. Buranın arka tarafında da var. Yani sadece bu sokakta yok. Belki yabancı turistten çok yerli turist vardır. İnsanlar buraya gelip vakit geçiriyorlar. Seviyorlar bayağı anladığım kadarıyla. Mesela bu tarz ceketler ne kadarmış? 150 donkmuş. O da ne yapıyor abi? 2, 4, 6 dolar falan yapıyor. Mesela 3 dolar. Şu tarz ceketler 3 dolar. Şöyle göstereyim. İnce yağmurluk tarzı. 1 dolar bakın. Şurası 1 dolar. Bayağı da böyle kalın şeyler var ya, montlar var. 35.000 donk. 1 dolardan biraz fazla yapıyor, daha doğrusu özür dilerim. 1 dolar değil, 1.3 dolar falan yapıyor. Yani bizim paramızla böyle 40-50 TL'ye şunları alabiliyorsunuz. Mesela güzel ceketlerde vardır yani, baksanız, araştırsanız. Ben gömleği buradan aldım arkadaşlar. 70.000 donga gömlek bulabiliyorsunuz. 60.000 donga gömlek bulabiliyorsunuz. 60.000 dediği 85 TL, 70.000 dediği de 100 TL. İşte buradan böyle tek tek bedeninize göre hangi rengi seviyorsanız, hangi deseni seviyorsanız, oduncu gömleği tarzında genelde. Öyle çok ince de değil yani, güzel. Mesela bakın bu bayağı güzel. Kalın bir gömlek, şöyle göstereyim. Rengi de güzelmiş. 85 TL, 100 TL. Burada böyle ışığı da açmışlar. Sağlı sollu dizmişler. Alırsınız, bir kere yıkarsınız, giyersiniz abi, tertemiz. Ben aldım mesela, hemen dağa gittim. Yıkama şansım da olmadı ama tertemizdi, öyle ne koku vardı ne bir şey vardı yani, kir de yoktu üzerinde. İşte ikinci el gömlekler. Şöyle göstereyim. 100 liraya, vallahi 100 liraya. Montları falan böyle 6 dolara 5 dolara falan satıyorlar. Mesela burada da montlar var. Ne diyor? 60.000 donk diyor. Şöyle göstereyim. O da ne kadar yapıyor? 85 TL yapıyor işte. Mesela 85 TL'ye şöyle bir şey alabiliyorsunuz. Yavaş yavaş tezgahları topluyorlar. Çünkü insan yok sokakta. Normalde ilk geldiğimde bura böyle sağlı sollu komple kıyafetti. 20K diyor kabanlara. Yani 1 dolardan daha ucuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1 dolardan daha ucuz. Mesela onun arkasındakine de bakalım. Bayağı da kalın ha. Yanda şortlar var. Yarım dolar. Baksanıza. Mesela şöyle çekelim bir tane. Bunlar kadınlar için diye düşünüyorum. Yani bir sürü var. İlla ki bir tanesi hoşunuza gider mesela, ihtiyacınız varsa farzı misal gezerken. Neden olmasın? Kapalı pazarın olduğu yere geldim şimdi. Burada çok fazla kurutulmuş ve paketlenmiş meyve bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu bölgede yetişen meyveleri kurutuyorlar.
Daha sonrasında bu şekilde böyle paketleyip satıyorlar. Farklı farklı işte mangodur, portakaldır, muzdur vesairedir. Keza kahve de satıyorlar, çay da satıyorlar. Ve kaju. Buna bakıyordum. Vietnam en önemli kaju yetiştiricilerinden, üreticilerinden bir tanesi arkadaşlar. Çok lezzetli diyorlar. Ben henüz tatmadım. Ama tadına bakacağım. Hatta gerekirse biraz da almak istiyorum. Yani dünya üzerindeki en önemli yetiştiricilerden bir tanesiymiş. Burada böyle kuru meyveleri görebiliyorsunuz. Dilerseniz burada tadabiliyorsunuz. Thank you. Şöyle arkada şaraplar da var. Bu bölgenin şarabı da meşhur. Üzüm yetişmiyor ama ithal edip o üzümlerden şarap yapıyorlarmış. Çok da lezzetli olduğunu söylüyorlar. Keza kahve de bu bölgede yetişiyor. Zaten bir önceki videoda kahve tarlası gezmiştik, hatırlıyorsunuz. Kahve de yetiştiriyorlar. Yani bu bölge tarımla geçinen bir bölge. Buranın insanları toprak insanı. Topraktan hayatlarını kazanıyorlar. Ve tabii şu an turizm de burada popüler. İşte yerli turist, yabancı turist oldukça fazla geliyor buraya. Onlardan da tabii ki para kazanıyorlar. Keza sebze meyve de oldukça fazla yetişiyormuş burada ve bütün Vietnam'a buradan ürün gönderiyorlarmış. Bu tarz böyle paketlenmiş, kurutulmuş meyveler, işte cipsler yapmışlar. Reçeller, meçeller. Ne ararsanız var. Şunun tadına bakacağım ya. Kurutulmuş çilek. Güzel. Bayağı yoğun tadı var. Buranın yoğurdu meşhur demiştim. Şimdi bir tane yoğurt aldım kendime. Şöyle bardaklarda satıyorlar arkadaşlar. 20.000 dong. O da yaklaşık $1 yapıyor. Tatlı yoğurt. Tam tahmin ettiğim gibi. Bizim yoğurdu biz çocukken çok yerdik. Mesela şeker karıştırırdık yoğurda. Toz şeker, öyle yerdik. Bu tat. Çocukluğumdaki tat. Yurt dışında bizim yoğurtları bulmak çok zor ya. Güney Amerika'da bazı ülkelerde ben mesela buluyordum. Hemen böyle yoğurtlu soslar, bilmem neler. İşte mezeler. Tatlı niyetine yenir bu. Güzel ha. Güzel. Bana bakıyorlar. Hello. Hello. Kardeşimizin tezgahında göstereyim. Burada işte mısır yapıyor, kamete, yumurta, kurutulmuş balık, yoğurt da orada. Şu avokadoymuş. Burada satıyor. Ekmeğinin peşinde. Yağmur yağmasına rağmen merdivenler yine kalabalık. Yani şemsiye açmışlar. Bir şeyler satıyorlar. İnsanlar da oturuyor şemsiyelerin altında. Aldıklarını yiyorlar. Yağmur yağmayan günlerde de böyleydi. Kalabalıktı yani. Yine sokak tezgahları vardı bu şekilde. İnsanlar yemeklerini alıp merdivene geçip orada işte sohbet, muhabbet, müzik eşliğinde günün keyfini çıkarıyorlardı. Akşamın keyfini çıkarıyorlardı. Gece pazarı hemen şu tarafta kaldı, aşağı tarafta kaldı. Şehrin diğer tarafı Fransız sömürge mimarisini görebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Oldukça fazla orada sömürge mimarisine sahip evler. Ama şehrin bu tarafında da var. Ben buraya kadar gelmeyi tercih ettim. Çünkü diğer taraf biraz uzakta kalıyor. Motor lazım. Bir de gündüz vakti gitmek lazım. Buralarda da işte belli başlı kafeler, restoranlar, barlar vesaireler var. Böyle aşağı doğru sokak iniyor. Hafta sonu bayağı canlı oluyor burası. Özellikle bu sokak full böyle tabure, masa atmışlar yere. Şu tarz böyle ufak tabureler, masalar. Burada bir kültür var yani, büyük masa ve tabure görmüyorsunuz. Hep böyle ufak. Hep böyle ufak. Mesela şu dükkana bir bakalım. Görüyorsunuz değil mi? Hep böyle ufak. İşte genelde buralarda takılıyor gençler. Burası bayağı kalabalık oluyor. Şuradan aşağı doğru gidince de işte belli başlı gece kulüpleri, barlar, marlar bir şeyler var oralardan. Genelde işte gün batımına doğru gölün etrafında insanlar toplanıyor. Piknik yapan var, işte fotoğraf çekilen var, ailesiyle vakit geçiren var vesaire, spor yapan var. Ama işte hava maalesef bozdu. Bugün bayağı bir şanssız günümüz ya. Videoda şanssız oldu ne yazık ki. Umarım keyif alıyorsunuzdur yani şimdiye kadarki videodan. Yine güzel şeyler gördük. Bazı bilgiler verdim. Bir maceraya girdik sabah. Yürüyüş vesaire.
Ama tabii daha kafamdaki videoyu yapmak isterdim. Yani en azından şehir kısmını ya da ne bileyim manzarayı falan görseydik daha güzel olurdu bence. Ama yine de kötü bir video değildir diye düşünüyorum ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ben şehir merkezine yaklaşık 2 kilometre uzakta kalıyorum. Tigon Dalat. Söylediğim gibi yazılıyor. Tigon Dalat isminde bir hostelde kalıyorum. Gecelik $3. Bu arada Dalat gerçekten Ho Chi Minh'e göre çok daha uygun ve ucuz bir şehir. Yani ola ki Vietnam'a gelirseniz buraya kesinlikle uğrayın derim. Hem doğası çok güzel, hem şehir çok tatlı, keyifli vakit geçirebilirsiniz burada. Hem ucuz da, öyle çok pahalı değil. Gecelik $3'a konaklıyorum ben. Paylaşımlı oda, hostel. Yatağı ne çok rahat ne çok rahatsız. Şöyle bir güzelliği var. Perdeyi çekiyorsunuz. Alan tamamen size ait. Vantilatörünüz var, ışığınız var, priziniz var. Oda çok küçük değil. Kalabalık bir oda. Bayağı bir yatak var ama küçük olmadığı için rahat edebiliyorsunuz yani. Çünkü size ait bir alan oluyor. Kilitli dolabınız var. Eşyalarınızı saklayabileceğiniz kilitli dolabınız var. Odada bir sürü pencere var. O yüzden sürekli havadar. Sürekli temizliyorlar. Hostelin en sevdiğim yanı o. Tuvaleti, banyoyu, ortak alanı, odaları sürekli temizliyorlar. İşte kilitli dolabı olması güzel. Perdeli yatak olması güzel. Bunun dışında manzarası mükemmel. Manzarası şahane. Yani var ya, koy bilgisayarını, aç kitabını, manzaraya karşı vakit geçir. Al yemeğini orada ye. Dışarıdan yemek getirmek yasak ama $1 kahvaltı yapabiliyorsunuz. $1 kahve içebiliyorsunuz. $2-3 öğle yemeği yiyebiliyorsunuz ki bunlar doyurucu şeyler arkadaşlar. Yani öyle çok pahalıya satmıyorlar. İstese satar çünkü merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Şu an mesela tekrardan şehir merkezine geldik. Dilersen buradan aşağı yukarı 15-20 dakikaya yürürüm. Ya da işte taksi çağırırım, mototaksi $0.50 götürüyor sizi yukarı. Biraz yukarıda kalıyor hostel bu arada. O yüzden oranın havası bir tık daha değişik. Yani tavsiye ederim, düşünün, taşının, buraya gelirseniz bir seçenek olsun, aklınızda bulunsun. Ortak alanı falan da güzel. Bilardosu var. Gençler genelde eğleniyor. Her akşam 2 saat parti yapıyorlar. Karaoke falan yapıyorlar. Genelde İngiltere'den, işte Britanya adasından, Avrupa'dan ya da işte Avustralya'dan gençler gelip kalıyor. Ortam bayağı güzel. Rahat dil pratiği de yaparsınız. Sosyalleşirsiniz de. Bir bulundurun aklınızda yani. Ben böyle kaldığım yerleri anlatıyorum sürekli. Bu reklam değil bunlar. Deneyimlerimi paylaşıyorum sadece. Bunu da bilgi olarak ekleyeyim. Bahsettiğim göl de burası. Doğal bir gölmüş bu arada. Ben yapay zannettim de doğal bir gölmüş. Yani bunun çevresinde bayağı bir vakit geçiriyorlar. Şu tarafta bir yerde bir alışveriş merkezi var. Genelde insanlar buralarda vakit geçiriyorlar. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Ben bayağı bir ıslandım. İnce ince atıyordu ama yine de ıslattı yani. Bir de artık daha fazla ne gösterebilirim buralardan bilmiyorum. Diğer tarafını gösterecektim şehrin. Maalesef olmadı. Artık onda başka bir gezgin arkadaş gelir. Ondan izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyif aldınız bu videodan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu seneki hedefim 300.000 abone. 2025 bitmeden 300.000 aboneyi görmek istiyorum sizlerin desteğiyle. Eşinize, dostunuza gönderebilirsiniz YouTube kanalımı, profilimi. Onlar abone olabilir. Çevrenizde paylaşabilirsiniz. İşte WhatsApp gruplarında paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atarsanız yeni izleyicilere önerecektir. YouTube algoritmaya sokacaktır beni. Böyle böyle kanalım gelişecektir arkadaşlar ve yeni yerler gezip görmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim ben de. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum.